Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Bugün sizlere gradasyon bob saç kesimi tasarımının nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde anlatacağım. İlk önce temel ayrımlarımızı oluşturuyorum. İlk ayrımımız profil ayrımı. Profil ayrımını nasıl oluşturuyorum? Alnın başlangıcının düz hat bir çizgi olarak ensetin bitimine kadar ayırmış olduğumuz ayrıma profil ayrımı diyoruz arkadaşlar. İkinci ayrımda taç ayrımı. Taç ayrımı da iki kaşın iki kulağın ayrısına bir kulaktan diğer kulağa kadar ayırmış olduğumuz ayrımı da taç ayrımı diyoruz. Bu ayrımla birlikte de saçı 4 ana bölüme ayırmış oluyoruz. Yani profil ayrım ve taç ayrımına saçı otomatikmen 4 ana bölüme ayrılmış oluyoruz. Bu ayrımı oluşturuyoruz ilk önce. Ayrım oluştururken de burada bob ayrımının temelini oluşturacağımız için her ayrımın dibinden bir yatay ayrım oluşturuyorum. Sağ ve sol taraftaki ayrımı oluşturduktan sonra yine gördüğünüz gibi burada çizgilerle net bir şekilde belirtiyorum. Bu ayrımı oluşturduktan sonra saçın temel boyunu keseceğiz. Bu ayrımda saç boyunu kestikten sonra hiçbir hata oluşturmadan sağ tarafın kısa mı, sol tarafın uzun mu oldu gibi sorunları ortadan kaldırıyoruz. İlk önce saçın boyunu belirliyoruz. Burada bizim kılavuzumuz oluyor. Saç boyu. Saçın orta kısmından enseden bir ayrım oluşturup ilk ayrımı saçın boyunu belirleyeceğimiz bir ayrım. Burada gördüğünüz gibi orta kısmından başlayarak diğer bölümleri de aynı boyda keseceğiz. Ense kısmından başlayacağız ve ön kısımlara geldiğimiz zaman da hafif bir yatay 45 derecelik bir açıyla kısadan öne uzayan bir açıyla saç kesimimize devam edeceğiz. Burada gördüğünüz gibi keskinat kesim tekniğiyle düz makas darbesiyle saç kesimimize devam ediyorum. Sol tarafa geçtikten sonra tarağımızı cetvel gibi kullanıp bir önceki kesmiş olduğumuz saç noktasını hizalayarak tarak altı saç kesim tekniğiyle düz bir şekilde kesiyoruz. Burada isterseniz dümdüz bir şekilde de kesersiniz. İsterseniz önü biraz daha uzun olması için hafif biraz yatay bir ayrım, yatay bir tutuş sergileyerek hafif biraz 45 derecelik açıyla öne doğru uzayan bir görünümde elde edebiliriz. Burada hafif önün uzun olmasını istiyorsanız tarağı biraz yatay bir şekilde tutarak daha uzun bir görünmesini sağlayabiliriz. Burada kestikten sonra sol tarafı, sağ tarafı da aynı şekilde. Burada kulağın çıkıntısını engellemek için yani kulağın tam orta kısmından ayırarak geriye doğru tarıyorum. Hafif ve buradaki kulağın çıkıntısını engellemesini yani saçın yamuk olmasını engellemesi için ayırdıktan sonra tarağımı yine hafif öne doğru biraz hafif kavisli bir şekilde tutarak yani dümdüz kesmiyorum. Hafif öne uzayan bir görünüm sağlaması için hafif bir tarak tutuşuyla hafif öne uzayan bir görünüm sağlaması için tarağımı o açıda tutuyorum ve kesime devam ediyorum. Burada hafif tarağımızı hafif biraz 45 derecelik diagonal ayrımla yani diagonal tutuşla tarağımızı aynı şekilde tuttuktan sonra kesimi yapıyorum ve
hafif saçın önleri daha uzun bir görünüm elde ediyor. Burada gördüğünüz gibi saçın temel yapısını kestikten sonra ikinci ayrımı oluşturuyorum. Yine yatay ayrım oluşturuyorum ikinci kademede. Burada yine ortadan bir ayrım oluşturuyorum ve ayrım oluşturduktan sonra yatay 45 derecelik bir açı oluşturacağım. Burada saçı tarıyorum. Alttan bakıyorum. Bir önceki kesmiş olduğum saç noktasını gördükten sonra hafif yukarı doğru kaldırarak yatay bir açıda tutarak kesim uyguluyorum. Buradaki tutmuş olduğum açı yatay 45 derecelik bir açıdır. Yine aynı şekilde bir sonraki bölümü de aynı şekilde tarayarak yine keskin kesim tekniğiyle düz makas darbesiyle saç kesimime devam ediyorum. Ortadan kılavuz olarak kestiğim saçı sağ ve sol bölümünü de aynı şekilde keserek devam ediyorum. Yine ikinci bir ayrım oluşturuyorum. Burada yatay ayrımlar oluşturuyorum. Sizler de videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmenizi istiyorum arkadaşlar. Videomu beğenirseniz ve sosyal medya adreslerini de paylaşırsanız birçok kişiye ulaşmış oluruz. İkinci ayrımı da yine bu sefer yine yatay 45 derecelik açıyla bir önceki kesmiş olduğumuz saç noktasını takip ederek saç kesim işlemimize devam ediyorum. Bir ve ikinci kademeyi yatay 45 derecelik bir açıyla kesiyorum. Kanalımın videolar bölümünde birçok kategoride videolar mevcut. Bu videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Saç kesimi, renklendirme, keratin saç bakımı, ombre, sombre, röfle, sarı saç, saç açma boyama gibi birçok hizmetleri de kanalımın videolar bölümünden bulabilirsiniz. Ve benden de saç kesim hizmeti almak isterseniz de kanalımın açıklama kısmında sosyal medya adresleri mevcut. Buradan ulaşarak salonuma gelerek saç kesim hizmeti de ve diğer kuaförlük hizmeti de alabilirsiniz. Bu boyu kestikten sonra arkadaşlar modelimiz biraz daha kısa olmasını istedi ensesinin. Biz o yüzden de yine aynı şekilde kısaltarak size anlatmış olduğum bölümde kısaltarak şimdi 3. bölüme geçtik. Burada 3. bölümde tepe kısmına geldiğimiz için yine yatay 45 derecelik açıdan çıkarak bu sefer dikey bir ayrım oluşturdum. Burada dikey 45 derecelik bir açı oluşturacağız arkadaşlar. Ve oradan keseceğiz. Burada gördüğünüz gibi bir önce kesmiş olduğumuz saç noktasından dikey 45 derecelik yani dikey bir açı oluşturarak dikey 45 derecelik bir açı oluşturuyorum ve saç kesime devam ediyorum. Bu da dikey 45 derece olarak nitelendirdiğimiz bir açı. Bir önceki kesmiş olduğumuz saç noktasını kılavuz olarak gördükten sonra dikey ayrımlarla 45 derecelik açıyı oluşturup gravasyon bob kesimimize devam ediyoruz burada. Burada orta kısmında kestim ve sağ tarafı kesiyorum ve sol tarafı. Arka tarafı 3 ana bölümden dikey ayrımlar oluşturarak dilim dilim bir şekilde 45 derecelik açıyla saç kesimimize devam ediyorum. Bu bölüm kestikten sonra 45 derecelik açıyla kestikten sonra
Gördüğünüz gibi orta kısmından bakıyorum, kontrol ediyorum ve yine 45 derecelik açıyla yine kesimimize devam ediyoruz. Burada arka kısmından ön tarafta hafif biraz uzunluk olduğu için saçın boyuyla eşitledim. Ve şimdi sol taraftaki ayırmış olduğumuz ilk ayrımımızdan ayırdıktan sonra yine tarağımızla hafif öne uzayacak şekilde tarıyorum. Tarağımızı, evet. Gördüğünüz gibi arka kısmının saç boyuyla bir cetvel gibi kullanarak tarağımızı düz bir şekilde kesiyorum. Burada hafif bir öne doğru uzunluk olması için de arkadaşlar tarağımızı dümdüz değil de hafif biraz yatayda tutabilirsiniz. Daha uzun gözükmesi için. Burada tarağımızı cetvel gibi kullanıp saç kesimimize devam ediyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde sağ tarafı da düzgünce tarıyorum ve bir önceki kesmiş olduğum saç noktasını kılavuz olarak saç kesimime devam ediyorum. Burada tarak altı saç kesim tekniğiyle gördüğünüz gibi bir önceki saç kesim noktasını gördüm. Tarağım altında ve aynı hizada saç kesime devam ediyorum. Tarakla düzgün bir şekilde taradım ve saçı bir önce kesmiş olduğum saç noktasıyla hizaladım. Hizaladıktan sonra da kesime devam ettim. Burada hafif bir kontrol ediyorum. Bazen burada saçın düşüş yönüne göre kesim yapıyorum. Bazen saçlar takılabiliyor. Altta bir hata var mı diye kontrol ettikten sonra işlemimize devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kesimimizi saçın modelini belirledik. Burada kişiselleştirme bölümüne geçtim. Saçın uçlarında sert bir görüntü olmaması için arkadaşlar efile makasıyla tekrardan enseden başlayarak kademe kademe inceltme işlemi yapıyorum. Burada saçın uç kısımlarına uyguluyorum. Saçın diplerine gelmeden efil makasıyla saçın orta kısmından başlayarak gördüğünüz gibi uç kısımlarından inceltme işlemi uyguluyorum. Buradaki yapmış olduğum işlemde saç kesiminin daha homojen bir şekilde dağılması ve makas izlerinin oluşmaması için efile makasıyla inceltme işlemi yapıyorum saçın uç kısımlarına.
Burada saçı kademe kademe ayırarak ince ince dilimlerle saçın uç kısımlarını inceltiyorum. Burada hem yapmış olduğumuz işlemde saçın yoğunluğunu da almış olabiliriz. Yani saçın yoğunluğundan şikayetçiyse modeliniz, bu tarz bir işlemle de saçı incelterek yoğunluğunu alabilirsiniz. Ama saçın uç kısımlarında sert bir görüntü olmasını istemiyorsanız burada aynı işlemle de saçın uç kısımlarını yumuşatabilirsiniz. Geçişlerin daha sağlıklı görünmesi için uç kısımlarını inceltme işlemiyle, bu tarz inceltme işlemiyle yumuşatabiliyoruz. Geçişlerinin daha güzel bir görüntü olmasını sağlıyoruz. Burada saçın ön kısımlarına hafif biraz hareket kazandıracağız arkadaşlar. Saçı ortadan ikiye ayırıyorum. Yani profil ayrımı tekrardan oluşturuyorum. Burada kaşımın bitiminden bir başlayarak tarağımın değdiği noktadan bir anıl anıl alın motifi dediğimiz bir ayrım oluşturacağım ön kısmından, saçın hareket kazandırmak için. Ayrımımızı oluşturuyoruz. Burada saçın önlerine hafif biraz hareket kazandıracağım. Yani biraz katlandırma işlemi yapıyorum. Ama bu ayırmış olduğumuz noktadan, yani ayırmış olduğumuz bölümden bir hareket kazandıracağız. Önleri hafif kat atmak için saçı ortadan ikiye ayırdım. Müşterimin sol tarafındaki bölümü kesmek için sağ tarafını geçiyorum ve çene hizasına doğru bir açı belirleyerek 45 derecelik bir açıyla kesiyorum ve sol tarafı kestikten sonra sağ tarafı kesmek için sol tarafa geçiyorum. Yani hangi tarafı keseceksem onun zıt kısmına geçip kesime devam ediyorum. Videomu umarım güzel bulmuşsunuzdur. Size tavsiyem, videomu beğenirseniz çok memnun olurum. Ve kanalıma abone olursanız yine çok memnun olurum. Ve YouTube'da yeni bir özellik açıldı. Hype özelliği. Bu videomu beğendikten sonra direkt bu videoya hype yapın diye bir bölüm çıkacaktır. Genelde bilgisayardan değil de telefondan yaptığınızda, buradan da hype yaptığınızda benim videomun kategorisi bir üst sıraya çıkmış oluyor sayenizde. Bu yüzden de birçok kişiye ulaşmış olacağız. Beğenileriniz ve yorumlarınız bizim için çok önemli. Sizler sayesinde birçok kişiye ulaşmış oluyoruz. Her videomda bunu belirtiyorum. Çünkü beğeniler ve yorumlar videonun seyrini çok değiştiriyor. O yüzden videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olup izlerseniz çok çok daha memnun olurum. Burada gördüğünüz gibi saçı taradım ve burun hizasına geldikten sonra yine 45 derecelik bir açıyla içten dışa doğru 45 derecelik bir açıyla kestim. Yani kontrol ettim.
Bu kesmiş olduğumuz saç noktasını da ön kısmında yine efile makasıyla hafif piktaş tekniğiyle inceltiyorum. Daha güzel bir düşüş sağlasın diye. Evet arkadaşlar, saç kesim işlemimiz bitti. Modelimiz böyle arkadan daha bombeli bir görünüm, yani gradasyon bob dediğimiz bir tasarım. Sizler de bu tarz bir tasarım yaptırmak isterseniz, bu tarz bir model yaptırmak isterseniz videomun açıklama kısmındaki sosyal medya adreslerimden bana ulaşarak salonuma gelerek bu tarz bir saç kesimi yaptırabilirsiniz. Benden hizmet alabilirsiniz arkadaşlar. Umarım modelimi beğenmişsinizdir. Şimdilik görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum.